watch me, just follow every move. Herkese merhaba, Ceren'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün Asya kıtasından ayrılmadan önceki son durağımız olan Singapur'dayız. What you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave. The night is still young. Singapur 6 milyon nüfusu ve kişi başına düşen 60 bin dolarlık geliriyle dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri. Buna rağmen yine de gelir dağılımındaki adaletsizlik çok fazla. Aynı zamanda liberal bir ekonomiye sahip olması ve bu kadar gelişmiş bir ülke olmasına rağmen ülkedeki uygulanan cezalar ve yasaklarla da çokça gündeme gelen ve çok konuşulan ülkelerden biri. Come surround me, just let me feel you blow slowly, but don't wait for too long. Just Bugün Singapur sokaklarında gezerken aynı zamanda size ülkede uygulanan yasaklar ve cezalarla ilgili de bilgi vermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. the night is still young. Stay in the light. I want you to see it. Ülkeye dün gece giriş yaptık ve ülkeye girişte havalimanında gördüğüm bir tabela beni gerçekten şaşırttı. Daha önceki geldiğimde hakikaten hiç dikkat etmemiştim buna. Ülkeye sakız sokmak yasak. Ülkede sakız kimse çiğneyemiyor, ülkede sakız satılmıyor ve bir turist olsan bile ülkeye sakız sokamıyorsun. Bunun 10.000 Singapur doları cezası var ya da 1 yıl hapis yatıyorsun. Ülke böyle küçük olunca da şehir mi desem, ülke mi desem ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ama ülkeyi diyeyim, Singapur'u yürüyerek gezmek mümkün eğer şehir merkezindeyseniz. Şehir merkezinde hemen hemen görülecek yerlerin hepsi birbirine yakın. Biz yürüyerek geziyoruz bugün. Ama dilerseniz metro hattı çok gelişmiş ve otobüs de kullanabilirsiniz. Ve şehrin birçok yerinde zaten internet üzerindeki uygulamalarla kiralayabileceğiniz bisikletler ve scooterlar da mevcut. Ama yürümek güzel oluyor bence bir şehri gezerken, değil mi? Ben seviyorum. Hem tasarruf yapmış oluyoruz hem de daha güzel keşfetmiş oluyoruz. Merlion Square'a geldik. Burası Singapur'un en popüler meydanı diyebilirim size. Burası aslanın ağzından çıkan su heykeliyle çok meşhur. Burayı bir de bu kadar güzel yapan şeylerden biri şu. Tam karşısındaki Marina Bay Sands otelinin manzarası buradan çok güzel görünüyor. O yüzden de herkes buraya akın akın geliyor. İnsanlar çok komik pozlar veriyor burada. Buradaki turistlerin en belirgin pozu şu burada özellikle. Şu aslanın ağzından çıkan suyla çekililen fotoğraf. Yanımdaki kızı görüyorsunuz zaten, o şu şekilde tutmaya çalışıyor. Bir de ağzını açıp insanlar suyu ağzının içine doldurmaya çalışıyor burada fotoğraf çekerken. Alkollü araba kullanmanın cezası var ama Singapur'da alkollü araba kullanmanın cezası 5.000 Singapur doları ve 6 ay hapis. Ve ilk yakalanışında. Marina Bay
Bay Sands Otel'in içine girdik. Burası çok büyük. Altında bir sürü alışveriş merkezi bulunuyor. Bir de ben buraya şeklinden dolayı gemi otel diyorum. Çünkü tepesini özellikle gemi şeklinde yaptıklarından dolayı. Bu otelin geceliğinin fiyatını duyduğumda şok oldum. Çünkü 600-700 Euro'dan başlıyor bu otelin. Bir odasının geceliği. Havuzunu aslında çıkmak istedik yukarı ama ne yazık ki çıkamıyoruz. Otel müşterisi olmadığımız için dışarıdan da hiç kimseyi sokmuyorlar. Manzarayı tahmin ediyorum. Kesin harika bir manzarası var. Bu arada yasaklardan bahsediyordum size. Yasaklarla ilgili aklıma gelmişken söyleyeyim. Örneğin burada telefonunuzu elinize aldığınızda birçok kablosuz internet bağlantısı göreceksiniz. Ama burada başka birisinin internetine izinsiz bağlanmanın 10.000 Singapur doları cezası varmış. Yani aman diyeyim, Singapur'a gelirseniz sakın ola başkasının internetine kesinlikle bağlanmaya kalkmayın. Çünkü cezası gerçekten çok büyük. Gemi otelin tam altına geldik şu anda. Bunlar Singapur'u Singapur yapan en popüler ağaçlar. Yağmur suyunu toplamak için kullanılıyor. Ardından bu toplanan yağmur suyu sulamada kullanılıyor şehir için. Renkleri de çok güzel ayrıca. Renklerini mor yapmışlar ve üstü sarmaşıklarla kaplı. Singapur'un en önemli yapılarından biri. Yani Singapur'a gelen biri için mutlaka görülmesi gereken bir yer varsa o da bu gökyüzü ağaçları. Çok kalabalık burası şu anda. Çünkü burası şu anda ücretsiz bir gözlem alanı. Normalde binaların üstüne çıkmak hepsi paralı. Burası ücretsiz olduğu için bayağı bir kalabalık. Az önce size gösterdiğim yağmur toplayıcıların altındayız şu anda. Resmen parklar tertemiz, yerde bir tane bile çöp yok. Gerçi bütün şehir tertemiz. Hiçbir yerde küçücük bile olsa bir çöp yok. Yere çöp atmanın cezası 2000 dolarmış. 2000 Singapur doları ve 3 ay hapis cezası varmış. Yani bence aslında önemli olan kuralı koymak değil, kuralı uygulayabilmek. Bence Singapur kuralları iyi uygulayan ülkelerden biri olsa gerek. Normalde böyle parklarda muhakkak kuş kakası olur yerlerde. Burada o da yok. Olmamasının sebebi de yine bir ceza. Çünkü güvercin ya da kuş beslemenin, yani onlara yem vermenin cezası da 500 dolarmış. Bu yüzden yerler de tertemiz. Herhangi bir kuş kakası, pislik, herhangi bir şey yok. Şehrin bazı yerlerinde sigara içmek kesinlikle yasak ve eğer buralarda sigara içerseniz bunun da cezası çok büyük. 1000 dolar ya da 3 ay hapis cezası var yine. Sigara içemiyorsunuz. Öyle açık alanda sigara için falan yok yani burada. Şu anda Bilim Sanat Müzesi'ne geldik. Arkamda gördüğünüz çiçek şeklindeki şu beyaz yer Bilim Sanat Müzesi. Onun içine gireceğiz. Buradan da size görüntüyü bir göstermek istedik öncesinde. Çocuk oyun alanı gibi bir yer var. Bu elimde gördüğünüz kağıtlardan dağıtmışlar çocuklara. Çocuklar burada istedikleri renklerle bunları renklendiriyor. Ardından şu arkamda gördüğünüz ekrana yansıtıyorlar bunları. Hem de hareketli olarak. Ben de yapacağım. Yıllardır pastel boya tutmuyormuştum. Çok çirkin oldu. Şimdi bunu burada taratıyoruz. Şöyle koyuyoruz buraya. İşlemde.
Singapur'da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmenin cezası yayalar için 1000 Singapur doları ya da 3 ay hapis cezası. Dünyanın her yerinde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmenin tabii ki cezası var. Ama ben kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtiği için 3 ay hapiste yatmış bir insan hiç duymadım açıkçası. Bu yayalar için ama arabalar için çok daha ağır cezalar uygulanıyormuş. Singapur'da şu an bulunduğumuz bölge Müslüman bölgesi. Hatta arkamızda da bir cami bulunuyor. Bu cami de buradaki çok meşhur camilerden biri. Burası çok çeşitli bir kültürel yapıya sahip. Hintliler, Müslümanlar, Çinliler hepsi bir arada yaşıyor. Hatta bir metroya bindiğinizde bile resmen 4 dilde yazı yazılmış olduğunu görüyorsunuz. Çince var, Tamil, İngilizce bir de Malayca var. Lidl India'daki meşhur renkli binanın önüne geldik. Çok güzel burası, rengarenk. Yani resmen Singapur'da insana Hindistan hissi yaşatıyor diyebilirim. Burası çok popüler, özellikle Instagram sayesinde yine çok popüler olmuş yerlerden biri diyebilirim size. Bir sıra olmaya başladı burada. İnsanlar şu anda kuyruğa girdi. Bu binanın önünde fotoğraf çekinmek için. Dediğim gibi Instagram sayesinde bu kadar popüler olan yerlerden biri. Çekecek misin beni? İşte bu bina. Ve bu da oluşan sıra. İnsanlar buraya geliyor Lidl'in diye ya. Sadece bir fotoğraf çekinmek için bu binanın önünde. Biz de yaptık. Buradaki sokakların hepsi çok renkli ve hepsinin duvarlarında sanatsal resimler bulunuyor. Little India bölgesi bence Singapur'daki en güzel ve en renkli bölgelerden biri. But I just can't control my lungs. Ooh, trying to hide my cold sweat, but I just keep on talking in tongues. Gün boyu Singapur sokaklarını gezdikten sonra şu anda Singapur'un en popüler yerlerinden biri olan Clarke Quay'e geldik. Burası nehrin kenarında bulunuyor gördüğünüz gibi ve karşılıklı olarak restoran ve barlarıyla çok meşhur burası. Biz de hem günü sonlandırmak hem de gün batımını izlemek için buraya gelmeyi tercih ettik. Restoran ya da bara oturmaktan ziyade geldik şöyle taşın üstüne oturalım dedik, suya daha yakın olalım. Birazcık dinlenip ardından otele gideceğiz. Tell me if you like me too. How can you move the way you do? It's making me crazy. Yeah. Bugünkü videomda size Singapur'dan ve Singapur'daki yasaklardan bahsetmeye çalıştım. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.